Charles Bukowski dediğimizde aklımıza ne gelir? Ham, filtresiz, acımasız bir dürüstlük, değil mi? İşte onun Delilik adlı öykü derlemesi tam da bu dünya görüşünün özünü yansıtıyor. Gelin bu bölümde Bukowski'nin kaleminden dökülen o keskin gerçekliğe, toplumun o parlak cilasunun hemen altındaki tuhaflıklara bir göz atalım. Hep birlikte onun deliliğinin parmaklıkları arasından dünyaya bakacağız. Her şey aslında bu kadar basit bir diyalogla başlıyor. Hapis nedir? Her şey hapistir. Bir baba, Dük ve küçük kızı Lala. Bu iki cümle var ya adeta Bukowski'nin bütün felsefesinin anahtarı gibi. Sanki bize şunu fısıldıyor. Dünya duvarlarını göremediğimiz devasa bir hapishane. Ve bizler farkında olsak da olmasak da bu hapishanenin mübet mahkumlarıyız. Evet, Bukowski'nin bize gösterdiği ilk manzara tam da bu. Sistemin o acımasız, o anlamsız kuralları. Yani polisten tutun da mahkeme salonlarına kadar bütün o kurumların ne kadar saçma ve insanı hiçe sayan bir yapıya bürünebildiğini anlatıyor bize. Ama işin en ilginç, hatta en korkutucu yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu absürtlüğün hayatımızın ne kadar normal, ne kadar sıradan bir parçası haline gelmiş olması. Düşünsenize evinizdesiniz, sakince Brahms dinliyorsunuz. Kapı çalıyor, bir açıyorsunuz karşınızda köylü görünümlü dediği 2 tane FBI ajanı. İşte tam o an Bukowski'nin düzenle, sistemle olan o tuhaf, o absürt karşılaşması başlıyor. O kadar sıradan bir an ki ama sistemin o anlamsız şiddetiyle bir anda bıçak gibi kesiliveriyor. Ve işte tam bu noktada bürokrasinin deliliği ile kara mizah adeta dans ediyor. Sistem o kadar kendi kurallarına, kendi mantığına saplanmış ki gerçeklikle hiçbir alakası kalmamış. Yani John amcayı bulamamalarının sebebi bizim anlatıcının bir şey yapması falan değil. Tamamen sistemin kendi içindeki o akıl almaz mantıksızlığı. Bu tablo aslında sistemin insanı nasıl sadece bir kağıt parçasına, bir dosyaya, bir nesneye dönüştürdüğünün mükemmel bir portresi. Şimdi de o hapishane metaforunun ete kemiğe büründüğü yere yani Moya Mensin cezaevine geliyoruz. Ve tahmin edebileceğiniz gibi burada absürtlük ve insanlıktan çıkma durumu katlanarak artıyor. Sanki dışarıdaki o anlamsız dünya var ya, içeride yaşanacak o somut, o boğucu gerçekliğin sadece küçük bir provasıymış gibi. Böyle kaotik, böyle insanlık dışı bir ortamda akıl sağlığının sınırları ne olur? Tabii ki buharlaşır. Bir duman gibi dağılır gider. Artık kimin deli, kimin akıllı olduğunun hiçbir önemi kalmaz. Belki de Bukowski'nin bize fısıldadığı şey şudur. Bu deliliğe verilebilecek en akıllıca tepki o yaşlı adamın yaptığıdır. Yani hayatı en temel 2 şeye indirgemek, yemek ve dışkılamak. Çünkü geri kalan her şey ama her şey anlamsızdır. Peki, insan böyle acımasız, böyle boğucu bir dünyada nasıl nefes alır, nasıl hayatta kalır? İşte Bukowski'nin dehası burada devreye giriyor. En derin, en zifiri karanlığın içinde bile insana tutunacak bir dal veren o küçük anlam ve güzellik anlarını bulup çıkarıyor. Ve bu anlar genellikle en beklemediğiniz yerlerden, en ummadığınız kişilerden çıkıyor karşınıza. Şimdiye kadar hep o karanlıktan, o keskin alaycılıktan bahsettik. Ama şimdi o karanlığın ortasına beklenmedik bir ışık süzülüyor. Küçük çaplı bir suçlu olan Dük ve onun 4 yaşındaki kızı Lala'nın süpermarketteki kısacık sohbeti. Bu sahne, Bukowski'nin o enkaz dolu dünyasında açan nadide bir çiçek gibi, küçücük bir umut anı gibi. Sadece şu diyaloğa bir bakın. Bir çocuk ve babası arasında geçen ne kadar derin, ne kadar felsefi bir an değil mi? Lala o kadar masum bir soru soruyor ki, Dük'ün cevabıysa sanki hayatın bütün anlamsızlığına inat oracıkta bulduğu şiirsel bir sığınak gibi. İşte bu, kaosun içinden damıtılmış saf tertemiz bir düşünce anı. Ve işte o sihirli an geliyor, bir avokado bir anda donmuş bir güneşe dönüşüyor. Bu metafor hayatın bütün o karmaşasının, bütün o kirinin pasının ortasında bulunmuş, pırıl pırıl, bozulmamış bir anlam parçası gibi. Bukowski bize adeta şunu söylüyor. En büyük gerçekleri süslü püslü felsefe kitaplarında aramayın. Onlar bir çocuğun masumiyetinde, en basit anlarda gizlidir. Bu karşıtlık gerçekten çok önemli. Bir yanda Dük'ün yaşadığı o acımasız gerçeklik, diğer yanda Lala'nın masum, pırıl pırıl dünyası. İşte bu ikisi arasındaki o devasa uçurum, Bukowski'nin dünyasında asıl hakikatin nerede saklı olduğunu bize gösteriyor. Gerçek, sistemin o çürümüş mantığında falan değil. Gerçek, bir çocuğun henüz kirlenmemiş, bozulmamış hayal gücünde. Peki madem bu kadar delilikten bahsettik, şimdi de merceğimizi şöyle bir topluma, yani normal kabul edilen dünyaya çevirelim. Çünkü Bukowski'ye göre asıl delilik tam da oradadır. Hani o aklı başında dediğimiz dünya var ya, işte orası aslında tımarhanenin ta kendisidir. Bu tablo, Bukowski'nin toplumun ikiyüzlülüğünü attığı en sert tokatlardan biri. Bir yanda çatlak Jimmy, diğer yanda aklı başında edebiyat profesörü.
Kim daha deli? Siz karar verin. Bukowski'ye göre dışlanmış olanlar o seçkin tabakadan çok daha samimi, çok daha gerçektir. Çünkü Jimmy'nin deliliği sahicidir, otantiktir. Profesörün aklı başındalığı ise baştan aşağı bir rol, bir maskedir. İşte o aklı başındakilerin dünyası tam da böyle bir yer. Jimmy gibi adamlara deli damgası vuran bu insanlar kendi küçük, sahte dünyalarında yaşarlar. Bu edebiyat partileri, kimsenin kimseyle gerçek bir bağ kurmadığı, herkesin sadece poz kestiği, Joyce'dan, Faulkner'dan sıkıcı bahsettiği yerler. Anlamın tamamen öldüğü, yapay gülücüklerin ve entelektüel pozların havada uçuştuğu dev bir vitrin gibi. Ve anlatıcının şu sözü aslında Bukowski'nin bütün o entelektüel dünyanın sahteliğine duyduğu derin nefreti tek bir cümlede özetliyor. Ne diyor? Bugüne kadar tanıyıp da hoşlandığım bir yazar çıkmadı. Hepsi tatsız tuzsuz boktan herifler. İşte bu kadar net. Çünkü onun için gerçeklik o süslü kelimelerin, o büyük lafların ardında değil, sokağın, hayatın tam ortasındadır. Peki tüm bunlara baktığımızda şu soru akla geliyor. Bir insan neden böyle bir hayatı, yani sürekli gözlemleyip yazma hayatını seçer? Bukowski için cevap çok açık. Bu bir kariyer planı falan değil. Bu bir zorunluluk. Hatta bir hayatta kalma biçimi. Hikayenin sonuna doğru bir şiir dinletisinden sonra genç bir öğrenci kalkıp o meşhur soruyu soruyor. Çok basit, çok masum bir soru. Meslek olarak yazarlığı önerir misiniz? Ve bu soru Bukowski'nin belki de en net, en kesin cevabını vermesi için mükemmel bir zemin hazırlıyor. İşte bütün meselenin özü bu cümlede saklı. Yazmak seni seçer, sen yazmayı seçmezsin. Anlıyor musunuz? Bukowski için yazmak bir iş, bir meslek değil. Dünyanın o bütün absürtlüğüne, bütün deliliğine karşı verilmesi gereken içgüdüsel, kaçınılmaz bir tepki. Bir seçim değil yani. Ruhunu kurtarmak için sığındığın bir mecburiyet. Yani Bukowski'nin deliliği dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Dünyayı olduğu gibi, yani evrensel bir hapishane olarak görebilmek için gereken o acımasız dürüstlük. Ve bu hapishanenin absürtlüğüne karşı bir hayatta kalma eylemi olarak mecburen yazmak. İşte bu üçü birleştiğinde Bukowski'nin deliliği ortaya çıkıyor. Kısacası, Bukowski için yazmak asla bir kaçış değil. Tam tersi, o akıl dışı, o deli dünyaya verilebilecek tek akıllıca tepki. Gerçeklikten kaçmak yerine onunla sonuna kadar yüzleşmenin, deliliğin tam ortasında aklını koruyabilmenin tek yolu. Ve gelin bu bölümü şu kışkırtıcı soruyla kapatalım. Etrafımız kibar yalanlarla, rahatlatıcı yanılsamalarla çevrilirken sizin bu dünyanın deliliğine vereceğiniz dürüst cevap ne olurdu? Bukowski'nin parmaklıkları arasından dünyaya şöyle bir baktıktan sonra acaba biz de kendi hapishanemizin duvarlarını fark edebilecek miyiz?